Dur ben sana ağzına ver. Şimdi dünyanın en büyük McDonald's'ına doğru gidiyoruz. Kalite tecavüz değildir. Bu McDonald's pizza da yapıyor arkadaşlar. Makarna falan da yapıyorlar burada. Ben bu Big Mac'i Uber yaparken geceye burada da oyun alanı var. Bunun üzerinden kaç veriyorsun buna? Çok zart. Meksiko, El Salvador. İlk oto döneri de Snoop Dogg yedirmiştim. Şimdi kurayı çekiyorum arkadaşlar. Neden Türkiye diyorum? Çünkü... Evet, selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber bütün gün fast food yiyeceğiz. Biliyorum benim kanal konsepti için çok mantıklı değil. Normalde ben spor paylaşırım, sporcu yemekleri paylaşırım vesaire. Ama bugün sizler için baya fast food yiyeceğiz. Şimdi McDonald's'a geldik. Burası çok yoğun. Dünyanın en büyük McDonald's'ı arkamızda arkadaşlar bu arada. Orlando'da. Şimdi gidelim. Tek tek menüleri seçeceğiz. Ondan sonrasında sandviç alacağız, patates alacağız ve bundan sonra gitmiş olduğumuz diğer restoranlarla beraber karşılaştıracağız. Tabii bugün tek başıma girmek istemiyorum. O yüzden yanımda arkadaşlarım var. Turan alıyoruz. Hoş geldin bro. Nasılsın? İyidir sağ ol. Sen ne yaptın? İyidir ben de. Günaha girmeye hazır mıyız? Evet hazırım ya. Sürekli sen bana sağlıklı kal, sağlıklı ye diyorsun. Şu an senden beklenmedik hareketler. Aynen. Normalde zaten videoda da bahsettiğim arkadaşlar sürekli sporcu yemeği yiyelim. Kuru oluyor, o oluyor, bu oluyor. Zaten Turan'la biliyorsunuz bir ara roommate'lik yapmıştık. Tamam. İnandım tamam. O yüzden benim bu durumlarıma çok aşinar. Ama dedim ki abi bugün bayağı bir fast food yiyelim. Şimdi McDonald's'a geldik. Bundan sonra gideceğimiz diğer restoranlar da var. O yüzden ilk önce McDonald's'la başlayacağız. Şimdi McDonald's'ta en sevdiğin sandviç ya da menü ne abi senin? McChicken. Çok seviyorsun. Aynen. Ben tavuğu seviyorum ya. Böyle Genelde- et olarak sevdiğim bir menü var. Yani Whopper diyebilirim. Ama genelde %90 tavuk isterim ya. Oğlum Whopper, Burger King. Neyse sıkıntı yok. İkisi de fast food. Bu arada Burger King'e de gideceğiz arkadaşlar. Hiç sorun yok. Tamam. Burada ne var ya? Ben bilmiyorum ki burayı. Biraz sonra hep beraber bakacağız. Çok sağlıklı takılıyorum. Sen de biliyorsun. Çok fazla fast food falan yememeye çalışıyorum ama gerçekten menülerin ismini bilmiyorum yani. Direkt burger alıyorum, geçiyorum. Evet, bu arada benim yapmış olduğum araştırmalara göre Türkiye'de yemiş olduğunuz fast foodlar mesela McDonald's olsun, Burger King olsun Amerika'dan çok daha kaliteli diye yorumlar alıyorum. Onun dışında yaptığım araştırmalarda arkadaşlarım, gıda mühendisi var bir arkadaşımız, kendisi de aynı şeyi söylüyor. Benim tanıdığım bir arkadaş daha var. O da bu konuda mutassis. Abdullah yani. Abdullah'ı da Gerçekten bu işin kompleden... Ne yaptın bro, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Bro ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Kanka sen ne yapıyorsun? Nasıl? Keyifler nasıl? 10 numara 5 yıldız. Biraz bir kırgınlık var aslında. Evet, geçmiş olsun. Sağ ol. Ses biraz kötü. Bu arada Orlando'da hava gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yani son bir haftadır hava neredeyse 35-38 Fahrenheit. Yani kaç derece oluyor? Bilmiyorum yani. 25 mi oluyor? 30 Fahrenheit. 30 Fahrenheit kaç derece oluyor 8. Turcu Bey? 8 Fahrenheit. 8 derece mi? Ciddi misin? Değil. Apo, senin en sevdiğin McDonald's'ta menü ne? Kanka benim en sevdiğim Double Mac Panther Quarter. Mantar kuat. Smoke Hut'ı çok seviyorum. Smoke out kanka yiyor. Double Quarter Pounder. Galiba. Quarter. Böyle bir şeydi galiba adam. Evet, ben de en çok Big Mac seviyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş içeri girelim. Bu tarz McDonald's'larda, özellikle büyük McDonald's'larda dijital bir ekran var. Oradan seçim yapabiliyorsunuz. Oradan seçimimizi yapalım. McDonald's'a başladık. Dediğim gibi sandviç alacağız. Yanında fries alacağız. İlk önce sandviçi değerlendireceğiz. Beğendik mi, beğenmedik mi? Sonra patatesi deneyeceğiz. Patatesi beğendik mi, beğenmedik mi? Bu şekilde McDonald's, Burger King sonrasında birkaç restoran daha var. Sürpriz olsun. Ama yemeğe başlayalım. Hazır mıyız abi? Hazır. Şey yapalım ama. Kurayı çekelim. Kura mı çekelim? Tamam. Tabii canım kime ne çıkacak? O zaman ChatGPT'ye giriyorum. Aynen öyle yapabiliriz. Sevdiği bir şey vardır abi. Kime ne denk gelirse. Tamam, ben ChatGPT'ye giriyorum. Şimdi kuramızı çekelim arkadaşlar. Hemen açayım. Spicy chicken da koy bence araya. Spicy chicken burada mı burger'da mı ben bilmiyorum. Şimdi kurayı çekiyorum arkadaşlar. Tıkladım, ChatGPT'ye soracağız. Biz 3 kişiyiz kardeş. McDonald's sandviçlerinden en popüler olanlarından her kişi için bir adet sandviç olacak şekilde kura çekmeni istiyorum. Okan Big Mac, harbi canım Big Mac çekiyordu ama. Hadi ama. Turan'da McChicken demişti. Şaka yapıyorsun. Chicken. Ben crispy chicken al. Bence telefon dinliyor kanka. Oğlum Abdullah da quarter pounder with cheese diyor lan. Kesinlikle tamam bizi dinliyorlar. Olaya bak. Bu komedi. içerisinde şey var ya. Amerikan gizli istihbaratı var. İstihbarat var. Kesinlikle öyle. Evet. Daha sonra ama mutluluğumuzu istiyorlar. Bizi dinliyorlar. Kim
Biz abi niye bizi dinlesinler ya? Aynen. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Burada Bu ürünler. arada ben Spicy Chicken'la değiştirebilirim değil mi bunu? Olur. Spice Chicken'la da değiştirelim. Alright. Of çok güzel olacak. Big Mac çekiyordu ha. O zaman bir tane de fries patlatalım. Aynen. Bak yeriz fries. Aynen. Fries de patlatalım. Girelim abi. Bu arada Aynen. Hamur açmaya devam ediyor. Aynen abi. Mermere güzelce yapıştırıyorsun. Aynen abi. Köşeleri alıyoruz. Aynen. şimdi dünyanın en büyük McDonald's'ına doğru gidiyoruz. Abi bu McDonald's 3 katlı. Daha büyüğü var mı bilmiyorum. Ben en büyüğü bunu görüyorum. 24 saat açık. Aşağı susam açıl. İçerisi çok kalabalık arkadaşlar. Yani bugün herhalde yılbaşından mıdır bilmiyorum. Bayağı bir kalabalık. Biz order'ımızı şurada görmüş olduğunuz dijital ekranlar var. Oralardan vereceğiz. Bu McDonald's pizza da yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ben daha önce bir McDonald's'ın pizza yaptığını görmemiştim ya da makarna falan da yapıyorlar burada. Dediğim gibi farklı bir McDonald's. Şimdi buradan order'ımızı vereceğiz. Bu gördüklerinizin %90'ı turist. Normalde yerel Orlando halkı yani buradan yemez. Hani o kadar büyük bir kalabalık yaratmazlar. Burası iDrive, yani turistlerin çok olduğu yer. Bu arada ben hayatımda Çok fazla buradan order verdiğim söylenemez ama sanırım burger'e tıklıyoruz. Okey. Okan Big Mac mıydı? Mac istiyor. Şimdi oturacağız, onları getirecek herhalde. Şimdi burada zar zor yer bulduk arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık burası. Size biraz içerisini göstereceğim. Şöyle koskocaman bir alan var ve ağzına kadar dolu arkadaşlar. Yeni yıl sebebiyle şu sıralar bayağı bir yoğun buralar. Burada da oyun alanı var. Daha önce hiç böyle bir McDonald's gördünüz mü? Yorum kısmına yazarsınız. Çoluk çocuk herkes buraya gelmiş. Yeni yıldan sonra acayip yoğun. Daha da devam ediyor. Oo. Park bile edemedik. Yani o kadar çok sıra vardı. McDonald's'ın aslında Amerika'da çok bir albenisi de yok. Niye yok derseniz yani Türkiye gibi değil. Şu an burada gördüğünüze bakmayın. Hani çok kaliteli bir yemek olarak geçmiyor McDonald's. Burada da dışarıdan gözüken o alan var. Oh, ses yavaş yavaş azaldı. Çocuklarınızı buraya getirip bırakıyorsunuz yemek beklerken. Biz de videoya tam şurada başlamıştık. Üst kattayız. Şimdi menülerimiz geldi. Benim Big Mac burada. Apo sana ne geldi abi böyle? Quarter Pounder geldi kanka. Şöyle bakalım Turan Bey size ne geldi? Spicy McCrispy geldi. Süper. Şimdi ilk testimize Apo ile başlayalım. Ne düşünüyorsun Apo? Bir ısır bakalım. Hanımın evde yattığı gibi. Et tadı yoğun geliyor. Bir yani 10 üzerinden kaç verirsin? 7'si var. 7'si var. Çok güzel. Turan baba. Ne bileyim, Eddoğan geliyor ya. Farger Founder istedim. Basana ne gelecek? Hırsı et zaten. Doğru. Değil mi? Evet. Şimdi Turan Bey'i dinliyoruz efendim. Benimki biraz mess olacak. Çünkü çok fazla karışık. Çok da fazla marul koymuşlar. Öyle bir şey kimin aklına gelirse acırım. Zart. Ben Hatay dönerini tercih ederim. Ama bu da çok güzel, aynen. 10 üzerinden kaç veririz? Ben 8 diyorum. 8. Çok güzel. Şimdi ben de Big Mac aldım arkadaşlar. Big Mac benim favorim. Şöyle bir de ben de bir zart diye ısırayım. Cheese de böyle. Menü dağıldı bayağı. Ben bu Big Mac'i Uber yaparken gece 1-2 böyle ara sıra sabaha kadar çalıştığım için çok yerdim. Seviyorum arkadaşlar. Ben 10 üzerinden 6,5-7 verebilirim buna. Zaten McDonald's'ta bir bunu yiyorum. Çekilişleri de çıkması güzel oldu. Biz şu yemeklerimizi yiyelim, sonra aslında fries deneyelim. Ne diyorsunuz? Fries deneyelim aynen. Ben de yiyeyim, yiyiniz bana. Yani benim sevdiğim fries'lar bu şekilde olmuyor. En güzeli bence Chick-fil-A yapıyor burada. Ama 10 üzerinden yine güzel abi. Yine bir 6 veririm ben. Turan sen patatese kaç veriyorsun? Ben patatese 5 veriyorum. Ben patatesi biraz daha çıtır seviyorum ama bu biraz böyle bana maşi geldi yani. Ördek pişmemişti. Sosu kendi elinizde mi yaptınız tatlı ekşi sosu? Şak gibi. Bakayım kararın değişecek mi? Demin 5 demiştim. Şu an 3 diyorum. Şimdi Apo verirsin. Hop zart. Daha vereyim mi? Dediğin gibi çok yumuşak. Maşi. Aynen maşi. Şimdi gel. Ben de 4. 4.
Güzel. Abi ben sabahtan beri bir şey yemedim. O yüzden Big Mac'i ben gömüyorum. Döşe böyle patatesi ayrı yüzüyor. Tabii ki Türkiye'deki burgerler çok daha lezzetli. Türkiye'nin kalitesi daha iyi. En kalitesi olsun. Burada mass production var. Burada daha fazla tüketim olduğu için o kaliteye çok fazla önem vermiyorlar. Öyle değil mi? Evet. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Kesinlikle sana katılıyor. Aynen. Aynen. Okan sence Türkiye mi? Ben de Türkiye. Yok. Açık ara. Neden Türkiye diyorum? Çünkü ben Burger King'de 4-5 ay çalıştım arkadaşlar. Lise son sınıftayken şu Burger King'de çalışmıştım. Ve güzeldi, ben seviyordum yemeklerini aslında. Burada yediğim Burger King ile Türkiye'de yediğim Burger King arasında çok fazla fark var. Yani o zamanlar etler Akdeniz bölgesinde bir fabrika vardı. Orada kesilip Türkiye'ye dağılıyordu. Yani bu etler Amerika'daki etler ve Türkiye'deki etler aynı değil. Eller aynı değil. Ekmekler, patatesler aynı değil. Plus ben örneğin Türkiye'deyken McDonald's'a ya da Burger King'e toplamda bir ya da iki defa gitmişimdir. Arkadaşlarım oraya McDonald's'a giderken ben hep döner salonlarına, kebap salonlarına giderdim. Aday'da yaşamanın güzel taraflarından biri de Bu olarak yani. aynen. Evet arkadaşlar, sıradaki durağımız Burger King. Burger King dediğim gibi benim çok eskiden çalıştığım bir yerdi. Sevdiğim bir yerdi açıkçası. Yani Burger King'in tadını ben McDonald's'tan daha çok seviyordum. Hatta Türkiye'de bir şey vardı sanki. Burger King McDonald's'tan daha mı iyiydi, McDonald's mı Burger'dan daha iyiydi? Yani biz küçükken annemler, babamlar bizi McDonald's'a götürüyordu. Yani doğum gününde, özel günlerde götürüyordu. Genelde ben Hatay döneriyle ilgileniyorum oralar ya da kebapla. Gerçekten McDonald's ya da Burger King'le ilgili çok fikrim yok Türkiye'de ama şunu biliyorum, ya tabii ki yedim Türkiye'de. Oranın çok daha lezzetli olduğunu biliyorum demin söylediğimiz gibi. Ama evet, McDonald's ve Burger King Türkiye'de bir böyle şey değil mi? Hani özel Evet. günlerde gidilebilecek yerler. Ama McDonald's daha çok öyle bir yerdi yani. McDonald's'a gidiyordun, oturuyordun ailecek, menü alıyordun. Bir de bence çocuklar için şey, hani oyuncak veriyorlar ya öyle. Evet. Hani küçük oyuncaklar, küçük böyle slushy'ler, ice cream'ler falan filan. Ondan dolayı çocuklar için öyle ideal bir ortam olabilir aslında. Evet, evet. Neyse şimdi içeri girelim arkadaşlar. Ben yani Burger King'de en çok Whopper'ı seviyorum. Apo sen en çok neyi seviyorsun? Gel ya. Kaçtın oraya. Senin moralin bozuk oğlum bugün. Yok değil ya. Sen burada mısın? Hastayım ya biraz onunla. Evet. Ha. Öyle de olmalı. Evet arkadaşlar. Kanalıma Kameraya bakalım. Şimdi bir Buna sokma. Lan oğlum, dur ben sana ağzına ver. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. Sen hesabı çek. Ben de hemen hangimiz hangi menü yesin onu yazacağım. Zaten bir tane promptum vardı arkadaşlar. Aynı prompta şu an. Okan, ben, Turan. Arkadaşlar burada kola yok. French fries hakikaten yok. Bu arada ben de Ya. kurayı çektim. Turan ödüyormuş. Oğlum bu bizi dinliyor galiba ya. Yok ChatGPT dinliyor mu? Kanka Bilmiyorum. aramızda kalsın da. Hepsi dinliyor. Turan Big King diyor. Bak ben biraz önce dedim ki ben waffle yerim dedim. Bana waffle çıktı. Ben de tavuk yemem dedim. Chicken Royal. Big King çıktı. Big King ne ya? İlk defa görüyorum. Big Whopper King. Aa, okey. Onu ben bilmiyorum ama şöyle bir şeymiş. O double waffle gibi bir şey Oo seviyorsun. yanar. Oy yanar. Ben buradan alır götürürüm bunu. O zaman Turan ödüyor zaten. Ben ödüyorum. Ben çok mutluyum. Evet. Bundan sonra KFC'ye gideceğiz. Söyleyeyim mi? Bundan sonra KFC'ye gideceğiz ya. Ben daha da mutluyum. Çünkü kura çekmeyeceğiz. Sana kaldı. Yok yine kura. Kura o zaman anlamı olmazdı ki. Aynen kura çekeceğiz kura. Aa, Kanka yapma kurban bir olayım. şey söyleyeceğim. Videoda siz bundan bana bahsetmediniz. Terms and Condition okumadım ya. Şimdi içeriye geldik arkadaşlar. Bu Burger King bomboş. Şimdi sandviçlere geliyoruz. İlk önce ben kendime bir tane Whopper söylüyorum abi. En sevdiğim. Sadece sandviç alacağım. Next diyorum. No thanks abi. Bacon yemiyoruz biz. Bunlar da güzel gözüküyor. Attık abi. Süper. Geçenlerde bir kampanya vardı. 2 tane Whopper 5 dolardı arkadaşlar. Şu an bir tane Whopper sandviçe 7 dolar veriyoruz. Biraz pahalı geldi bana ama geç abi sen de. Okay, so sen istersen bir. Big King hangisi bilmiyorum ben. İlk defa böyle bir şey diyorum ben. Bacon King'miş yok galiba o. Bacon yemeyiz. Tamam bacon yemiyoruz. Onun yerine ne yemek istersin sen seç. Yani double whopper mı? Ya da impossible whopper. Impossible Whopper et. Normal et değil bu. Aa, pardon, o zaman yok. Ona gerek yok. Şöyle aşağı doğru indiğin zaman Yani şöyle bir şey deneyeyim. Triple Whopper. Aç mısın oğlum o kadar? Delirdim. Harbi misin? Gel, hiç daha önce hiç denemedim o yüzden. Oğlum daha KFC yiyeceğiz ama. Yani hepsini yemek zorunda mıyız? Değiliz yani okey. Yani Triple Whopper yemek istiyorsan okey abi bekle. Apo neydi? Apo ne istiyordu? Apo chicken yiyordu. McChicken.
Apo spicy mi istiyorsun yoksa normal mi diyorsun? Hangisini istersin? Ne olan? Apo'ya da bunu aldık. French fries alıyor muyuz burada denemek için? Evet, bir tane de French fries alacağız. Bir tane large French fries alalım abi şurada. Abi bu arada demin 28 liranın 26 ödüyorum şu an. 2 dolar kağıdayım Allah'a. Uyuyoruz. Yargıdasız. Olanın azalıyor. 28 dolara alıyoruz. Gandalf. I am the carrier of the sacred flame of Ardwa. İsim bu arada Gandalf arkadaşlar. Evet. Favori filmimdir. Yüzüklerin Efendisi. Severiz abi. Karakterim de Gandalf'tır. Bence Yüzüklerin Efendisi gelmiş geçmiş en iyi filmlerden bir tanesi. Her adamın arası kapsıdıcı. %1 milyon katılıyorum. De dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi Yüzüklerin Efendisi'dir. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne oynayıp duruyorsun arkadaş ya? De dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi Yüzüklerin Efendisi'dir. Aksini söyleyen Arkadaşlar Şimdi onu yemeden bir patatese bakalım mı hemen? kalite tecavüz değildir. Yani inanılmaz fazla et var burada. Bu arada Turan triple söyledi arkadaşlar. Helal olsun. Güven, özveri ve tecrübe ister orada. Ben ne söylüyorum, hayatımda ilk defa böyle bir büyük burger yiyeceğim. Bence patatesi daha erimsi bir patates. Ama McDonald's'ın patatesini ben daha çok seviyorum. Sanki ben bunu daha çok sevdim ya. Çok erimsi bir patates. Çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş yani patates. Bunun patatesi bence daha taze yağla kızartılmış. Rengi çok daha beyaz ona göre. Çünkü McDonald's patatesi Evet, bayağı kötüydü. Çok yoğun da ama McDonald's. Bakın mesela şu an Burger King'deyiz. Yani burası şu an boş neredeyse. Diğer yer çok yoğundu arkadaşlar. Rahat rahat konuşamıyoruz. Herkes üst üste gördünüz zaten videoda. O yüzden böyle rahat rahat muhabbet edebiliyoruz. Normalde menü söylediğiniz zaman ilk patatesi mi yersiniz yoksa hamburgeri mi? Ben ikisini beraber yerim. Üçünü kombolara Yanında arkadaşım varsa önce patates. Ben kombolarım bir parça burgerden, bir parça patatesten, üzerine de kola atarım. Ben önce patates yerim. Genelde yeme stilim budur yani. Döneri de ayranla böyle yerim. Kebabı da ayranla. Aynı anda mı bitiyor? Ayran ve döner aynı anda mı bitiyor? Kesinlikle. Bakıyorum böyle ayrandan çok az kalmış ama 3 ısırığım daha var kebaptan. Ayranı kenara atarım. Kebabın son ısırığına ya da dönerin son ısırığına denk getir. Multimilyoner de olsan o ayranı onunla hesapla. Niye biliyor musun? Ağızda o güzel tat kalsın yemek bittikten sonra, yani hani sadece kebap tadı kalmasın. Ciddi misin? Biraz daha silenlerine. Olmadan kola alın dedi almadım lan. Yani normalde sorsanız bana bir tane Whopper mı, iki tane Whopper mı? Ben derim double Whopper alıp iki tane Whopper almamayı tercih ederim. Çünkü çok fazla ekmek oluyor. Bir de bu ekmekler şekerli biliyorsun. Yani ben bunları Burger King'de çalışırken bazı adamlar vardı sadece ekmek yiyordu anasını satayım. Geliyordu böyle ekmek yiyordu. Ben de birazdan sadece etleri yiyeceğim. Ekmeği yemeyeceğim. Gerisi de yağ kalsın diye yani. Sadece protein yiyeceğim. Hani ne kadar protein bilmiyorum bu etler tabii, ne kadar sağlıklı ama Bunun üzerinden kaç veriyorsun buna? gerçeği söyleyeceğim. Eti gerçekten kötü değil. Genelde tatsız tuzsuz böyle yağsız gelir. Bu yağlı. O değil bence McDonald's'tan yediğim Big Mac'e göre bu en az 2 kat daha iyi. Ya ben tavuk yedim bilmiyorum ama bence daha önce yediğim McDonald's etlerine göre çok daha güzel bir eti var. Yani bir de burası yoğun değil dediğim gibi arkadaşlar. McDonald's herhalde çok yoğundu. Adamlar patır kütür yaptı her şeyi. Ben de patatesini çok sevdim açıkçası. Ben de Big Mac'ine bayıldım. Yani fena değildi tabii. Güzeldi ama yani şu an yediğim bu Whopper bence çok daha güzel. Abdullah Bey teşekkür ederiz. İşte bu Abdullah'ın hikayesi de bu. 4 gündür hasta kendisi. Bizi hasta edemedi. Baktı olmuyor. Üçümüz de aynı pipetten getirdik ki kolana içip hasta olalım. 3 ayrı pipet getirdim. Pardon. O zaman daha bugün değinmiş olayım. Yani ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum abi. Minimum 7 veriyorum. Hatta 8 veriyorum arkadaşlar. Yediğim en güzel Whopper'lardan bir tanesiydi bu. Adamlar güzel yapmış. Aynen. Sen kaç veriyorsun Apo? Tavuğu beğendin mi? Tam tadını alamadım. Kaka tavuğu öldür demedi. Tavuğu beğendin mi dedi. Ya aramıyorum. Çok ben onu yiyemeyeceğim. Tavuk tadı gelmiyor. Bak kötü taraflarına biri de ekmeği görüyor musun? Evet. Çok şey ya. Şöyle salla bakayım kameraya. Hoş olmuş ya. Salla bakayım. Çok fazla içerisinde yağ var. Yağ deposu. Ama normal 3 tane etin yağı oraya akması suyla beraber çok normal. Benimki o kadar yağlı durmuyor. Ben tavuğunu çok beğenmedim. Yine tabii ki Türkiye'dekiler daha güzel. Şimdi hangisi benimle bu mu? Bu benim. Bu arada eti sade yiyince tuzsuz tatsız bir şey ha. Denedin mi? Peki sade yemem. Bizde güya
Yarısını yiyecektik ha. Çok doymayalım. Evet. Vallahi ben açtım. Ben biliyordum hepsini yiyeceğimi de. O yüzden dedim yiyelim abi. Sıkıntı yok. Bundan sonra KFC'ye gideceğiz. Ben daha önce KFC yemedim. KFC şey gibi herhalde böyle. Kedi yedim mi? Kutuyla mı geliyor? Nasıl oluyor öyle bir şey değil mi? Kutuyla geliyor. Serisinde kızarmış tavuk. Ondan sonra bisküvi var. Ama çok kötü yok. Mash potato alabilirsin ya da taze fasulye, coleslaw alabilirsin. Yanında da içecek kahve. Benim favorilerimden biri aslında KFC. Allah Allah. Bu arada sen KFC için bir şey diyordun. Onu aslında KFC'de söyleyeyim ama Onu KFC'de söyleyelim aynen. Burada dayak yemeyelim diye burada söyleyebilirim istersen. O şeyi yemeyeceğim. Et vereyim sana. Afiyet olsun. Gördün mü? Ekmeğe göre uyarladım. Evet. Sen de bizdensin. Ve bununla süsleyeceğim. Ben Türkiye'de aşçıyım. Biz de kafamızda güzel. Nasıl güzel? Aşıydı evet. Burger dürme aşı tabii. Evet güzel değil mi? Bu Çok iyi. Tura var ya sırf hasta olmamak için kola içmiyorsa piçim. Hiç yaklaşmıyor kolaya. Şimdi hasta olmamak için kola içmiyor. Ne kadar güzel bir tabir değil mi? Ama içeceğim senin için hadi. Bu mu benim? Evet. Bir hafta sonra Türkiye'ye gideceğim oğlum. O mafya sense. Hastalanırsam. Bu kolanın tadında bir şey var. Hastalık vardı. Gripli bir kola bu. Gripli. Nereden alıyor? O cidden ama tadında bir değişiklik var. Abdullah flavor'ı var. Hadi. McDonald's'ın olur ama. Bence Burger King abi. Bence de burası. Bence orası çok yoğun diye yeteri kadar özen göstermiyorlar burgerlere. Ama oraya için değil genel olarak. Ben McDonald's'çıyım. Ben Burger King abi. Kendim çalıştığım için de bilmiyorum ondan mı ama ben seviyordum. Ben Hatay döneri derim. Evet. Hayır ikisi arasında kalacağım. Yani düşün ben çalışırken de vardı, 15 sene önce de vardı. Kaç sene geçmiş şimdi hala var adamlarda. Hiç çocukken çalıştınız mı bir yerde bu arada? Lisedeyken falan böyle. Ben Pardon. lütfen. Ben Türkiye'deyken, lisedeyken şeyde çalıştım. Döner salonunda. Hatay'la. Çocuğun her şeyi dönerler. Ciddi söylüyorum. Şu düşük olayı da anlatmak isterim. Daha önce sana anlattım galiba. Lisedeyim. Lise çıkışlarında da öyle hep bilgisayar, internet kafelere falan gidiyoruz. Ondan dolayı bizim dükkanın bir kiracısı vardı. Onda döner salonu vardı. Bizim dükkanda çalışır mısın dedi lise aynı okul çıkışında. Okey dedim ben de. Antakya döneri, döner salonu. Okul çıkışında oraya gider çalışırdım. Bir gün Teoman'ın Sinek Valisi miydi o şarkının adı? Aynen. Kupa Kuzu Sinek Valisi şarkısı çaldı döner salonunda. Ben birden triplere girdim. Yaşım 15. Yani sanki dünyanın tüm yükü sırtımdaymış gibi. Yani para da yapmıyorum zaten yaptığım parayı da aileme vermiyorum ki yiyorum yani hani saçma sapan bir şey. Birden gittim iş yerinin sahibine. Ben işten çıkıyorum dedim. Lan dedi iyi misin? Neden? Ne yaptın? Bir şey mi oldu? Yok abi dedim ben işten çıkıyorum. Çantamı aldım çıktım. Buradan da Teoman'a Aman izliyorsan bir yorum bro. Yani o şarkıdan sonra Turan dönercide çalışmayı Evet. bıraktı. artık sadece döner yiyorum. Peki niye hani Arsız Bela falan dinliyor muydun o zamanlar? O zamanlar mıydı? Ben o zamanlar Ceza dinliyordum. Benim yani Ceza ve Eminem. Ceza mı Sagopa mı? Benim çocukluğum Ceza'yla geçti. Hatta e-mail adreslerimin hepsi biliyorsun Ceza'yla başlar. Evet biliriz. Bizam kaç? 753 mü öyle bir şeydi? 505 aynen. Aynen. Sagopa çok pesimist tarzında ilerliyordur. Ceza biraz daha farklı bir rap izliyor. Sagopa Biraz daha aynen melankolik biraz böyle seni deep hani hayatı sorgulatır tarzı ama Ceza daha böyle hani rap tarzında daha öyle seni hype yapıyor ama Sagopa biraz daha down yapıyor. ikisinin tarzı farklı. Evet ikisinin tarzı %100 farklı. Sana da saygı duyuyoruz. Kesinlikle ikisini Ama ben severim. cezacıyım. Ben de Cezacıyım yani Sagopa'yı da çok güzel. Şimdi ona da haksızlık olmuş olacak ama bilmiyorum. Yok canım haksızlık değil tarz şimdi yani. Yani onunla büyüdüğüm için evet. Ben bir de Eminem benim için çok büyük yeri var. Döner salonlarında hep Ceza mı çalardı Hatay'la? Yok 50 Cent çalardı. Ondan sonra Lil Bit. Ondan sonra şey vardı Candy Shop. Antakya döner salonlarının vazgeçilmez şarkısı.
50 Cent falan geldi oldu mu? Dr. Açılışına. Dr. Dre geldi. Snoop Dogg'la beraber. Hatta bir ara dönerden ot yapısı yaptılar. Sardılar yani. Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. İlk otlu döneri de Snoop Dogg yedirmiştir. Böyle de küçük bir Gizli bilgi. aramızda kalsın. Şimdi gençler yemeği bitirdik. Yemeyeceğiz dedik, hepsini bitirdik. Adam triple burger'ı bile yiyordu, hani az kaldı. Yiyemedim yeter. Neyse şimdi sırada KFC var. Ben beğendim abi doğrusu. Yemekler arasından daha çok beğendim açıkçası. O yüzden KFC'ye gittiğimizde görüşürüz. Burger King'den sonra nereye mi geldik? KFC'ye geldik arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Ana pardon. Şey gibi oldu o zaman video. Harika. Starbucks'ta. İçerisi boşmuş arkadaşlar. You can order here. Yeah. Teknolojiya. Ne yiyelim şimdi? Tender mi, nugget mı, fried chicken mi? Burada ne yeniyor? Şimdi burada tender yenilmez, nuggets yenilmez. Bence fried chicken yenilir yani. Değil mi? Tamam abi, fried chicken seçecek. Yani kovan bakalım. Ama meal bunlar galiba. Meal değil mi? Ya da şöyle bir şey olur. Okay, so 6 pieces hot spicy wings var burada. Wings and veggies. Al abi. Ama bu sadece kanat veriyormuş sadece sanırım. Bak bu senin dediğin kovalar şunlar galiba. Biraz aşağı in. Ha şunlar mı mesela 12 piece? 16 pieces aynen, Daha aynen, doğru. aynen. Bunlar çok 12 tane yiyebilir miyiz? Çok fazla ya. Zaten hepsi tavuk abi. Hani bisküvisini de denemiş oluruz, veggiesleri denemiş oluruz. Tamam ondan al. Bas. Ne alalım? Okay, so ne aldık? Taste of KFC, 4 pieces aldık. Bir de 3 parça chicken big box aldık. Buna isim ne yazıyoruz? Bu da Aragorn mu? Gandalf yazmıştık bir öncekine. Bence Boromir'in hakkı yeterince verilmiyor. Yendi ama Boromir'in İnanılmaz yani. Gerçekten bu adam var ya. Bunu biz bence akşam konuşalım. Bence de. Bu konuyu yönetmenimizle konuşmayalım mı? Evet konuşalım. Hani dünyada YouTube kızartmaları yedikten sonra İşte geliyor. babam sırfında doğum günü pastasını taşıyan şalvan gibi. Önümüzde böyle bir menü var. Dediğim gibi ben daha önce KFC yemedim ama KFC ile alakalı olan birkaç şey söylemek istiyordum. Onu duyalım ilk önce. Öncelikle buradan KFC ailesine selamlar. KFC genelde burada gelişmemiş mahallelerde şube açıyor. Çünkü biraz daha böyle alt sınıflara hitap eden bir yemek türü. Yani fast food türü diyeyim. Evet. Dikkat ettiyseniz de böyle bizim orada da Orlando'da Pine Hills taraflarında Aynen. öyle ekmekten katırtı alırlar böyle. Pine Hills taraflarında şeyler çoklar Popeyes, KFC Evet. o tarzda Meşhur aynen. yani. Evet. İşim böyle abi ne yapayım? Nasıl Niye peki meşhur ucuz olduğu için mi? Ucuz ve doyurucu. Bazı insanlar yani bazı kesimler burada kızarmış tavuğu çok seviyorlar. Ondan dolayı yani o kesimlere yönelik galiba. Ben onu söyleyemem. Ondan sonrası benim vatandaşlığımı yakabilir. Şaka. Siyah insanlar. Yani evet genelde siyahi insanlar daha fazla seviyor kızarmış tavuğu. KFC, Popeyes tarzında daha böyle fast food tarzını çok seviyorlar. Ondan dolayı onların çoğunlukta olduğu mahallelere açıyorlar bunu. Dikkat edersen Windermere'de ben çok bilmiyorum ya da Popeyes falan. Daha genelde böyle hani biraz daha şehrin daha kenarlarında kalmış yerler. Kibarca diyor ki kenar mahallenin gariban kesimi diyor. Ama bunu gerçekten ben söylemiyorum ya. Ama ya istatistik olarak öyle kanka, şaka değil. Seviyorum Aynen. yani. Tavuğu çok böyle bana geliyor yani yumuşak gayet Evet. güzel. Ama genelde evet Amerika'da Genelde ararsanız maalesef. böyle yerlerde. Ki şu an bulunduğumuz yer de öyle dikkat edersen. Evet mahalle olarak öyle. Biz bunu kaç aldık bu menüyü? $22. 22 dolar. Yani kaç kişilik menü? 22 dolara kaç kişi Dört. falan yiyip diyor? 4 kişilik. 2. Yani bence 2'dir ya. 2 kişilik. Şu an biz çok tokuz. Ama çok yağlı bak. Mesela Tamam. Biz sana inandık. İnandım tamam. bayağı yağlı bak. Evet. Ellerim gözüküyor mu bilmiyorum da şu parlaklığa Buranın kanka da- şuna bakar mısın ya? Ama Ha, orji ya kanka. yağda kızarıyor. Yağ da baba bu kadar da emmesin ya be. Coleslaw neyden yapıyorlar Turan hocam? Beyaz lahanadan güzel kardeşim. Sadece beyaz lahana mı? Evet. Bana hiç iç açıcı gelmiyor açıkçası ya. Sırf ayıp olmasın diye yiyeceğim. Yeah. Şimdi içerisinde sanırım mayonez, lahana, havuç falan filan var. Bu da mashed potato. Üzerinde gravy var. Bu da meşhur bisküvileri. Ha bu güzel ama. Buna bisküvi diyorlar. İçi
Bisküvi. Komple yağ yani. Tereyağıyla yapıyorlar bunu. Ama bu yine kabul edilebilir. Günde bunu haftada 4 kere yiyen net yağlanır yani. Ya zaten Amerika'da kilolara bakınca insanların neden obezite olduğunu anlıyorsun zaten bir yemeklere bakıp. Evet. Bir tane Texas'ın McAllen diye bir kasabası var. Ruhi Çenet izlemiş Aynen. son zamanlarda. Ben- Ben de onu izledim. Orada evler çok ucuz. Direkt Meksika sınırı. Ondan sonra orada bir kasaba var. Kasaba sanki sadece kilolular için yapılmış bir kasaba. Yürüme yerleri yok. Ondan sonra her yer fast food ve normal fast food da değil ha. Bir tane şey alıyorsun, bir kahve alıyorsun 1000-1500 kalori. Düşünebiliyor musun? Bir kahve 1500 kalori. Adamlar günlük 10.000 kalori falan alıyormuş. Evet adamların Ve hepsi obezmiş bu arada neredeyse. evet kültürü olmuş yani. Vallahi bana kalırsa airfryer'da tavuğu atarım abi. Kekik dökerim, tuz dökerim. 1000 kat daha güzel değil mi? Biraz zeytinyağı yaparım yerim. Bunda yemekler yani tamam hani ara sıra yemeğin yoktur, bir yere gitmişsindir. Yani mutfağına ulaşamıyorsundur. Hani yersin ara sıra. Ama yani bunları her gün yemeği ben hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Bunu yemelerinin, sözünü kesiyorum bu arada, bunu yemelerinin, Evet. söylemiyorum. Devam et lütfen. Bunları yemelerinin arkasındaki sebep şöyle kendileri sanıyorlar. Çok hızlı hayatları olmaları. Yani sürekli bir iş, koşturma, bir şeylerin peşine gitme. O yüzden hani yemek yapmaya zaman bulamama ya da şimdi Türkiye oranla Amerika'da eş ve kocanın yani iki eşin çalışma oranı çok yüksek. Evet. O yüzden kadınlar evde kalıp yemek yapayım, onunla uğraşayım falan derdi yerine hemen Hızlı bir şey. hızlı bir şekilde bunları yiyorlar. Ama Benim kötü. benim gözümde tam bir bahane bu. 24 saat içinde bir yarım saat ayıramıyorsan yemeğe öyle bir bahane ya. Evet. Tamamen bahane yani. 24 saat içinde bir 40 dakikada olsa bir yemeğe vakit ayırırsın evde. Ya zaten buraya gelsen order versen, 10 dakika, alsan 20 gitsen dakika. zaten yani en az bir 25-30 dakika gitti. Yani bunu airfryer'a atsan ya şu an airfryer diye bir şey çıktı abi atıyorsun tavuğu 20 dakikada zaten tavuk hazır oluyor. Bir de şimdi rice var. Rice'ı atıyorsun 30 dakikada 90 da saniye. yani rice'ın da hazır oluyor. 90 saniyelikleri almadığını düşünüyorum. Hani rice machine'ler var burada makinesi var. Pirinç makinesi. Yani 30 dakikada hem rice'ın hazır oluyor pirincin hem de tavuğun hazır oluyor. Et yaparsan 10 dakika, somon yaparsan 18 dakika. Bir de Sen akşam filmini izlerken sözünü kesiyorum. evet kestin ama buyurun lütfen. Akşam evde filmini açmışsın. Airfryer'ında hazır olsun. Onlar da kapla yarın iş yerinde yemeğinde ye. Evet bir de dikkat ettiyseniz etin protein oranı yani tavuğun inanılmaz az. Bunun hepsi Yarısı yağ, deri. deri. Şöyle kameraya doğru Ondan göstersene. sonra- O şu deriyi Ondan sonra evet o deri. bayağı bildiğin. Ondan sonra bu Ya hepsi arkadaş. zaten kemik. Yani içerisinden sadece bir lokma alabildim. Geri kalan hepsi yağ ve deri ve yani dışarısındaki crust. O da hamur zaten. Bir de onu yiyorlar değil mi? Dışarıdakini yiyorlar. Tabii ki. Evet, bayılıyorlar. Onu zaten çok seviyorlar. Etleri aslında burası. Ben yemedim ama Ah beyler çok zor bir gün. Ben yemeyeceğim herhalde. aç olsaydım yerdim gerçekten. Baksana tüm tavuğun şeyine bak. Yani bana hiç iç açıcı gelmedi. Onun dışında ne bileyim ya böyle. Yememekte haklıymışım. Bilmemekte bile haklıymışım yani. Ama sizin için yine tattım arkadaşlar. Tavuğu lezzetliydi ama dediğim gibi yani çok yağlı. Derisinde bir sürü yani bir şeyler var. Dediğin gibi o kras mesela şu kısım işte. Çok fazla. Evet çok fazla hamurlu. Ben Publix'in kızartma tavuğunu tercih ederim. Costco delisin. Kesinlikle Costco'yu tercih ederim. $5. Yılda- koca piliç. Yılda 190 milyon tavuk satıyorlarmış. Evet ve Ve neden sattıklarını biliyor musun? tabii ki biliyorum. Ama Bilmediğiniz bir şey yok. Ama senden dinlemek isterim. Zarar ediyorlarmış. %1 milyon. Katılıyorsun. Evet ben katılıyorum da. Ama devamını sen getir lütfen. Ama müşterileri içeriye çekme potansiyeli. Aynen. Ve tavuk reyonunu Costco'nun tam en sonuna koymuşlar ki oraya kadar giderken yani Bir şey alsın. bir şey daha. Aynen. Yani hiç kimse kalkıp da 5 varlık tavuk için koca markete, süpermarkete gireceksin, arabanı park edeceksin ve gideceksin geleceksin. Onun Bir yerine... kere yıllık üyelik alması lazım zaten. 50 Evet dolar. kesinlikle öyle. Ama Publix'e gidip $7 alabilirsin. O daha böyle pratik. O yüzden Ama yarısı Costco'ya- kadar küçük. çok küçük. Evet. Costco'nun Ama işte dev gibi. Costco'ya gidenler genelde başka bir şey daha alıyor. Sadece tavukla çıkmıyorlar. O yüzden adamların satış stratejisi de buymuş. Şimdi Costco burada çok büyük bir market arkadaşlar. Üyelikle orada yani ürünleri satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık $100 kadar yıllık üyelik masrafları var. Ürünler kaliteli. Turan çok sever. Bunları daha önceki videolarda konuşmuştuk zaten. Yani KFC ben buna kaç puan veriyorum? Yani ben 4 veriyorum abi. Ben 2 veriyorum ya.
O da ayıp olmasın diye 4 verdi. Ben de 2'yi de pişirdiler diye verdim. Şimdi başından söyledim. Kendimle ters düşmek istemiyorum. Ben KFC'yi seviyorum. Gerçekten ama Sevseydin yerdim kurban oldu. çok dolu olduğum için gerçekten şu an yiyemiyorum. Ya ben genelde KFC'ye yani 7-8 derdim ya. Sırf var ya, sırf ağzından cümle çıktı ya. Neden? Hani Evet. yiyorum diye. Evet ama bir de KFC'den hisse aldım. Onların çekmesini istemiyorum bu konuşmalarımdan dolayı. Espri yaptım ama boş. Demiş ben hastayım dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu Şey diyeceğim, bunlardan başka çatal... Arza talep var ya Türkiye. İki tane, ilk tane Benim çatal. sözlerimden dolayı Bursa'da KFC'nin hisseleri düşebilir. O yüzden yükseltmeye çalışıyorum. Neyse gençler, videomuzu yavaştan kapatalım. Sizler için McDonald's'a gittik, Burger King'e gittik, KFC'ye geldik. Bugün bayağı bir yedik içtik. Ama ben hala açım. Nedense hala bir açlık var. Ciddi misin? Yani birkaç saat sonra büyük ihtimal Airfryer'e ben bir tavuk Çünkü atarım. bunlar trans yağ ile yapıldığı için anlık doyuruyor. Evet. Zaten bu yemek gibi durmuyor. Böyle değişik bir şey duruyor zaten. Haklıyım değil mi? Bence haklısın. Teşekkür ederim. Sence? Yani hak var tabii. Ya bunlar Vibe olmaz. bir kere kaliteli yemek olmadığı için yani ben kendim isteyemiyorum yani. Böyle vücudum çekmiyor zaten. Turan da maşallah çok seviyordu KFC ya. Eli değmiyor bak. Şuradan birazcık Ama almış. yiyemedim. Bak bak bak. Gerçek anlamda son yediğim Burger King'deki burger beni bitirdi. Ama triple aldın abi ondan. Triple aldın. Bu arada bir sonrakini bence Buffett'te çekelim. All you can eat. All you can eat buffet'te çekelim derseniz sınırsız et arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Tabii orada yani kaç Texas'a gidersek bütün etler var. Şimdi Texas bu işin yani Orlando'daki en şeylerinden biri. Texas'ta Brezilya saplarından biri. Texas'ta Brezilya. Bir de Crazy Buffet var. Çok kötü o. Bir de Çin var. Çin, Aynen Crazy Buffet. budget friendly yani çok ucuz. $20 mıydı? Aynen. Bundan sonra da gidelim. Istakoz yok ya. Yengeçten tut, ördeğe, Ama nasıl tavuğa, yengeç? ete. Et yok ama et yoktu. Etsiz aynen. Et yok. $20. Onu da Fogo de gösteririz. Chao da güzel oluyordu ya. Var mı burada? Orlando'da Fogo. Fogo de Chao da var. Abi Daha var da da. var. O ucuz değil ama $60. Texas'ta Brezilya. $60. O da aşağı yukarı 60. Ya Texas'ta Brezilya'da lamb chops, işte filet mignon, işte Daha mı fazla? falan. Aynen. Yani bir sonraki videoda onu gösterebiliriz sizlere. Yani şu anki yediğimiz yemekten emin olun bin kat daha fazla bir zevk alırız. Öyle bir yer. Belli bile olur videoda yani. Hani şu an benim böyle yüzüm asık olduğuna bakmayın yani yemekler yüzünden tamamıyla. Ama kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bence güzel bir gün oldu. Yani fast food beni dediğim gibi çok açmıyor. Ben evimde airfryer'ımla mağaramda mutluyum diyorlar ya, mağaramda mutluyum. Ben harbi mağaramda mutluyum ama bunu yiyenlere saygım var mı? Yani yemeyin. Benim var da yok. Yani yemeyin derim ben. Yemeyin Saygı bence. var. Şimdi Var da yok baba, yemeyin ya. Ama Şuna şöyle de- baksana. Ama şöyle de bir şey var. Bunların ucuz olduğu gerçeğini de şey yapıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bunun yerine. Çok sağlıklı. Yani Amerika'daki en sağlıklı Ucuz dediğin 20 dolar verdin abi buna. Neresi ucuz? Ama şimdi 2 kişi 20 dolar. 10 dolar yok. bir Turan, savunma artık KFC'yi, vazgeç. Onu unut söylediğini. Öyle düşün. hisselerim var. Çökmesin diye değil mi? Düşmesini istemiyorum. Neyse arkadaşlar öpüyorum sizi. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.